Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet, Ramazan ayındayız. Hepinizin, tüm Müslüman alemin buradan Ramazan'ını mübarekliyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet, bugünkü videoda kapşonlu sivit tişört dikimini göstereceğim arkadaşlar. Bir önceki videoda sizlere ücretsiz sitelerden indirmiş olduğumuz PDF kalıplarımızın çıktılarının nasıl birleştirildiğini göstermiştim. Kalıpları birleştirmiştim ve kalıp üzerinde kendi beden ölçülerimize uyan kalıbı nasıl bulacağımızı da göstermiştim. Bu videoda ise sizlere A4 çıktılarından çıkardığım PDF sivit tişört kalıbı ile şimdi burada deneme yapacağım. Ben de sizlerle dikimini paylaşacağım. Kalıbı denemiş olacağım. Sizlere kapüşonlu sivit tişört dikimini göstereceğim. Evet. Kumaşım penye bir kumaş arkadaşlar. Penye ve şardonlu bir kumaş. Bakın kalın penye şardonlu bir kumaş. Ben 34 beden çalışacağım arkadaşlar. Kalıbımız bol bir kalıp. O var size çok dökümlü bol. Benim kullanacağım kumaş miktarı, kumaşımızın boyu şu şekilde, boyu 1.67. Şu tarafa eni ise çiften zaten bu kumaş 1.78 santim arkadaşlar. Ve şimdi sivit tişörtün dikimine başlayalım arkadaşlar. Kumaşımı düz boy iplik yönüne doğru boyuna, bakın bu şekilde boyuna serdim ve iki taraftan da bakın iki taraftan da ortadan ikiye doğru bu şekilde katladım. Bakın bu şekilde sizlere kağıt üzerinde göstereyim. Bu şekilde kumaşımızın boyu, kumaşımızın iki kenar kısmına bu şekilde eşit bir şekilde ortaya doğru bu şekilde katladım arkadaşlar. Şimdi bu iki kenara ben kalıplarımı yerleştireceğim. Benim için bu şekilde kumaşı sermek, kalıpları yerleştirmek daha kolaylık oluyor. Şimdi kalıplarımızı kumaş üzerine yerleştirip sivit tişörtümüzün kesimini yapacağız arkadaşlar. Kalıbımı bakın görüldüğü gibi kumaşımızın boyuna, yani düz iplik boyuna yerleştirdim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kalıbımızın kesimine geçeceğiz. Ben kalıbı çizerken dikiş payıyla beraber çizmiştim. Bu yüzden dikiş payı vermeden kalıbımı keseceğim. Sizler de ister benim gibi kalıbınıza dikiş payı verin, isterseniz kumaşta keserken verin. Bu sizin tercihiniz. Evet, şimdi kalıbı kesip dikimine geçebiliriz arkadaşlar. Kalıbımı kestim arkadaşlar bu şekilde. Bakın bu kol, onun üstündeki şu arka beden, sağ taraftaki üstteki ön beden, kapüşon, kapüşonun pervazı ve en sondaki kanguru, ekranın sağındaki en sondakilerde etek ucu ribanası ve kol ucu ribanası arkadaşlar. Şimdi kalıbımızı kestik. Şimdi dikimine geçeceğiz arkadaşlar. Öncelikle kanguru cebimizi her tarafına bu şekilde overlock geçtim arkadaşlar. Overlock geçtikten sonra cebin her iki tarafını da bu şekilde düz makinede diktim arkadaşlar. Cebimizin içe kıvrılacak paylarını da bu şekilde üç etrafında ütü ile kıvırıp hazırladım. Şimdi bunu bedene yerleştireceğiz. Kanguru cebimizin dikeceğim yerleri üç etrafında şu şekilde kaymaması için iğneyle sabitledim arkadaşlar. Şimdi buralardan dikeceğim. Kanguru cebine diktim arkadaşlar. İğnelediğim yerlerden iki taraftan ve üstten cebimi dikip bitirdim. Şimdi sıra omuzları dikeceğim. İğnelediğim yerlerden iki omuzu da dikip birleştireceğim. Sonrasında omuzları diktikten sonra yakaya kapşonu dikeceğim. Öncesinde omuzları dikip geliyorum. Evet, iki omuzu da overlock'la dikip birleştirdim arkadaşlar ve ütüsünü de yaptım. Diktiğiniz her parçanın ütüsünü yapın arkadaşlar. Sonra bırakmayın. Bu şekilde çalışıldığında daha kolaylık oluyor. Şimdi iki omuzu birleştirdik. Şimdi sıra kapşonu dikmeye geldi arkadaşlar. Öncesinde
kapşonumu ortasından dikip bir bütün hale getireceğiz. Sonrasında burada verilen işaretlerden buradan geçecek olan kordona bir delik açmamız gerekiyor. Ben delik yerine ilik açacağım. Kapşonu şu şekilde ortadan birleştirip ilikleri de açıp hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, kapşonumu ortadan dikip hazırladım bu şekilde. Ve kordon ipin geçmesi için iki tarafa da ilik açtım bu şekilde. Ve kestim. Şimdi sıra kapşonumuzun iç kısmına, buraya bu pervazı dikeceğim arkadaşlar. Bu pervazı şimdi buraya, iç kısmına bu pervazı buradan bu şekilde dikeceğim. Pervazı da diktikten sonra artık kapşonumuzu bedenimize yerleştirip bedenimizin yakasına monte edeceğiz. Evet, pervazımızı da dikip geliyorum. Kapşonumuzun iç pervazını diktim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kapşonumuzu bedenimizin yakasına monte edeceğiz. Şimdi kapşonu buraya iğneleyeceğim. Sonrasında kapşonu buraya bedenimize dikeceğim. Evet, kapşonu diktim bedene arkadaşlar, bu şekilde dikip bitirdim. Şimdi sıra iki kol dikeceğiz. Bunun için kolları bedene iğneleyeceğim. Şardonlu bir kumaş olduğu için dikmesi zor oluyor, kayıyor arkadaşlar. Bu yüzden iğneleyip de dikmekte fayda var. Sizlere de iğneleyip de dikmenizi tavsiye ederim. Evet, kolları bedene iğneledim. Evet, şimdi iğnelediğim yerlerden kolları dikip geliyorum. Evet, kolları diktikten sonra şimdi yan dikişleri kapamaya geldi arkadaşlar. İki tarafın da yan dikişlerini kapatacağım. Kolları ve yan bedeni iğneledim. Dikip geliyorum arkadaşlar. Evet, tişörtümüzün yan dikişlerini de kapattım. İki tarafı da arkadaşlar. Şimdi sıra kol ucu ribanası ve etek ucu ribanasına geldi sıra. Şimdi ribanaları dikeceğiz. Bunun için önce kol ribanasını dikmek için şimdi öncesinde ribanaları bu şekilde yandan dikip kol için hazırlayacağım arkadaşlar. İki kol ribanasında yanları dikip geliyorum arkadaşlar. Sonrasında kol ucu ribanasını ve etek ucu ribanasını dikeceğim. Ribanalarımı diktim arkadaşlar. Hem etek ucu ribanasını hem de iki kol ucu ribanalarını dikip geldim. Bu arada belirtmeyi unuttum arkadaşlar. Ribanam kendi kumaşından tercih ettim ben ribana dikmeyi. Kumaşıma uygun ribana bulamadığım için kendi kumaşından dikmeyi tercih ettim. Evet, sizler de isteğe bağlı, ister kendi kumaşınızdan ister kumaşınıza uygun ribanalar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kol ucu ve etek ucu ribana dikimini daha önceden detaylı olarak anlattığım video paylaşmıştım arkadaşlar. Etek ucu ve kol ucu ribana dikimini bilmeyenler o videomu izleyebilirler. Evet, şimdi dikimine geçelim. Ribanalarımın iki tarafını da diktim ve bu şekilde ortadan çıt atıp yan dikişlerimi birini sağa birini sola bu şekilde ütüleyip yana yatırdım arkadaşlar. Bunun sebebi kıvırdığımda burada kalınlık yapmaması için, bunu önlemek için yan dikişlerimi birini sağa birini sola yatırıp ütüledim bu şekilde. Şimdi bu şekilde kıvırıp şimdi bunu etek ucuna iğneleyeceğim. Aynı şekilde kolları da dikip hazırladım. Aynı şekilde etek ucunda yaptığım işlemi kol ucuna da uyguladım. Yine aynı şekilde ortadan çıt attım. Yan dikişleri birini sağa birini sola yatırıp ütüledim arkadaşlar. Evet, şimdi bu şekilde kol ucu ribanamı da kıvırdım. Evet, şimdi ribanalarımı kol ucuna ve etek ucuna iğneleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle şimdi kol ucu ribanalarından başlıyorum. Şimdi yapmam gereken burada benim kol ucu ribanamda ortasını bulmak. Ortasını bulup bu şekilde ortasını belirliyorum. Aynı şekilde şimdi buradan kolumdan da ortayı bulup bu şekilde iğneledim. Şimdi
ribanamı bu şekilde tersine çevirmeden, düzünden, kolumun da tersini çevirmeden, yüzünden bu şekilde içinden geçiriyorum. İğnelediğim yerleri eşleştiriyorum bu şekilde. Tam ortası burası kolumun. Ve yan dikişleri de denk getirip buradan bu şekilde iğneliyorum. Ve kolumu çektirerek bu şekilde gerdirerek ribanımı buraya yediriyorum arkadaşlar. Dikerken de aynı şekilde bu şekilde gerdirerek ribanımı kolucuma yedirerek diktiriyorum arkadaşlar. Bu işlemi aynısını etek ucunda da yapıyorum. Şimdi bunu buradan bu şekilde iki kolu da dikeceğim. Şimdi aynı işlemi etek ucuna da uygulayıp iğneleyeceğim. Evet, kol uçlarını ve etek ucu ribanalarını bu şekilde iğneleyip hazırladım. Şimdi ribanalarımı dikip geliyorum. Evet, kol ucu ribanamı ve etek ucu ribanamı diktim arkadaşlar. Şimdi overlock'unu geçeceğim. Bunu düz dikiş makinede diktim. Çünkü çok katlı dikiş yerleri arkadaşlar, ev tipi overlock makineleri bu şekilde çok katlı yerleri dikmiyor. Ben de öncesinde normal düz dikiş makinesinde diktim. Ve sonrasında şimdi bu arasındaki iki kumaşı kesip sadece iki kat haline getirip sonra tekrar overlock çekeceğim arkadaşlar. Evet, şimdi burada 4 kat birden kumaş var arkadaşlar. Şimdi bu aradaki fazlalığı, şu fazla kumaşı buradan kesip temizleyeceğim. Boydan boya kesip temizleyeceğim. Sonrasında buradan tekrar overlock çekeceğim arkadaşlar. Kolları da aynı şekilde buradaki şu fazlalığı keseceğim ortadakine. Çünkü gerçekten overlock makinesi bu çok katlı yerleri dikmekte zorlanıyor. Hatta iğne bile kırılabiliyor arkadaşlar. Çok katlı yerleri, kalın kumaşları dikmeye çalışmayın. Aksi takdirde çok fazla zorladığınızda overlock makineniz bozulabilir. Benden size tavsiye. Benim gibi bu içindeki fazlalık kumaşları kesip önce dikiş makinesinde dikip sonrasında fazla olan kumaşları kestikten sonra kenarına overlock çekebilirsiniz arkadaşlar. İçindeki fazlalıkları kestim arkadaşlar. Şimdi iki kat oldu bu şekilde. Buradaki fazlalıkları da makasla temizledim. Çünkü overlock makinenin makası da böyle şardonlu kumaşları kesmiyor arkadaşlar. Kestirmeye uğraşmayın. Aksi takdirde iğneniz kırılır. Çünkü başıma geldi. Bu yüzden bütün fazlalık olan yerleri makas ile temizledim. Aynı şekilde kol ucunu da yine fazla olan yerleri makas ile kesip hazırladım. Şimdi overlock'unu çekip geliyorum. Evet, en son olarak overlock'unu da geçtim. Hem bilek ucuna hem etek ucuna tekrardan overlock'umu geçip kenar temizliğimi de yapmış oldum arkadaşlar. Tişörtümüz giyilmeye hazır. Bir önceki videoda A4 kağıdına çıkarmış olduğum kalıbı denedim arkadaşlar. O var size sivit tişört dikimini gösterdim. Hem kalıbı denedim hem dikimini de sizlerle paylaştım. Kalıpta çok fazla sorun çıkmadı arkadaşlar. Sadece kalıp çok aşırı bol, fazlaca bol. Oversize kalıp olduğu için benim dikmiş olduğum oversize sivit tişörtün bedeni 34 beden. Normal bedenle karşılaştırdığımız zaman 40 bedene denk geliyor. Kalıbı çıkarırken sizler de kendi beden ölçülerinize uyan bedeni seçip dikebilirsiniz arkadaşlar. Bu oversize sivit tişört kalıbı isteyenler için açıklama kutusuna indirdiğim sitenin linkini ekleyeceğim arkadaşlar. Kalıp isteyenler açıklama kutusundan linke tıklayıp kalıbı indirebilirler. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve sosyal medyalarda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.